Kayıp mı oldu? Okan? Normal aslında bugün ben izinliyim ama sen benim müşterimsin. İngilizce ne yapıyorsak aynılarını Türkçe yapacağız. Bir de sana kısa bir göstereyim nasıl hani kayak yapılıyor. Zaten biliyorsundur da. Şuraya geçelim. Oradan sonra da hemen suya girelim ki burada zaman kaybetmemizin bir anlamı yok. Let's go. Tünellerin ağzına geldik. Birazdan tünellere gireceğiz ama ondan önce akıllardaki en büyük soru, abi burada yılan, timsah var mı? Evet var arkadaşlar. Ben burada 3 kere timsah denk geldi. Bir kere de yılan yüzüyordu önümde. Hatta 1 milden daha kısa hemen şu suyun karşısında Fiddler's Creek diye bir golf alanı var. Orada timsaha sarılı piton yılanı bulundu. Kaldı ki timsahlara ben bu kadar çok ilginiz olduğunu bilmiyordum. Hani burada timsah görmek o kadar da hani o wow falan dedirtecek bir şey değil. Hani buranın milli hayvanı. Bizim nasıl sokaklarda tekir kedisi vardır. Aynen. Burada da şaka yapmıyorum. Gerçekten çok istiyorsanız yorumlara da yazın. Sizin isteğinize göre videolar çekmeye çalışacağım çünkü. Bir de tabii siz şimdi orada oturmuş izliyorsunuz. Abi timsaha da git, yılana da git. Oh yani. Giriyoruz tünele. Çok güzel bir ortam var. Şimdi böyle ağaçların arasından geçeceğiz. İnşallah düşmezsiniz gençler. Düşerseniz ben yardım edeceğim. Çünkü benim yaptığım iş bu. Hem can kurtaranlık hem de müşterilerin fotoğrafçılığını yapıyorum. Şimdi tam tünelin ortasında küçük bir su molası verdik. Hem de güzel size göstereceğim bir şeyler var burada. Anlatacağım güzel olaylar var. Bunlar böyle istiridye birlikleri gençler. Acı. Bunların her bir tanesi günde 1 galon suyu filtreliyor. Yani şurada nereden baksan 50 tane olsa 50 galon. Onu ben eve götüreyim kanka gider. Bu istiridyelerin daha da ilginç bir olayı, bunların şimdi içerisinde aha bak kocaman yengeç çıktı. Oha 2-3 tane yengeç var içinde. Yengeç de elinde bir şey var. Yengeç elinde bir şey çatır çatır yiyor. Çatırı çekirdek gibi yiyor. Burada sürekli yaşayan hayvanlardan, İşte istiridyelerden bahsettik. Onun dışında yine burada çok büyük deniz kabukları var. Ben şimdi ne olur ne olmaz diye, çünkü her gün dediğim gibi bulma şansımız yok. Bunu ben evden getirdim. Bu kadar oluyor. Yani dua edin, adam bulalım. o kadar güzel anlatıyor ki evden getirdim demeyecek mi acaba? Sana bir şey diyeyim mi? Zaten biz böyle şeyler çıkarınca çok güzel bahşiş alıyoruz. Biz de istiyoruz tabii oğlum ki. her gün görelim de yok işte. Tabii. Olmuyor işte bak gördüğünüz gibi. Buyur. Burası zaten korumalı alan. Yani buradaki şu dalı bile keserken yakalanırsanız hapishane. Şaka yok yani. Aynen. Doğada Doğal çok hassaslar o konuda. Onun için biz hiçbir şeye zarar vermiyoruz. Ben bunu hani dolu bulmadım. Bu boştu yani. Dolusunu da bulsak en fazla size gösteririm. Hani içi böyle fotoğraflardan şu an görüyorsunuz işte. Ya böyle bir teknoloji tabii. işte. Neyse hacı, bunun adı da Horse Skunk. Görmek isteyenler hani videosunu internette Horse Skunk yazacak ama yanlışlıkla Horse Skunk yazarsanız at yarına çıkar karşınıza. Onun için Horse Skunk. Bazen de ürkütüyor böyle çok. Sürekli bir şey atlıyor bir yerden. Geçen turdayız şeyde. Bir böyle lan kedi köpek nasıl bir şeyse bir kapıştı, ben de en arkadayım, hani dediler ne?
Dedim kedi. Kedidir. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ondan sonra öğrendim şeymiş. Başaklar var ya, şu bobcat diyorlar. Onların şu sakalları da şöyle uzun aşağıya doğru. Tam. Aynen. Burada yaşayan ve burayı en esrarengiz yapan şeye geldik. O da bu. Bunu sürekli elimde taşıdım, dikkat ederseniz. O kadar Herkes şeyle- diyor ki altına yorum yazacaktınız, bunu ne el elinde sallıyorsun diye. Anlatıyorum şimdi. Bu arkadaşlar, bu buradaki bütün doğanın temeli yani. Bu aslında gerçekten doğmuş bir ağaç. Bu ne oluyor biliyor musun Yeniyor hacı? mu Yok. Yoksa Bu toplayalım böyle, gelmişken bunu- diyeceğim. Onun için mi geldik o kadar? Bunu hacı, bu meyve olunca bu böyle suya iniyor hacı. Ondan sonra bunun üstünde yüzüyor. Bazen low tide'da bunun arasına giriyor. Sonra o oradan kökünü buluyor, o da buradan çıkıyor hacı. Daha sonra bu böyle çıkıyor. Bakın burada hiç kara yok aslında. Bunların hiçbiri kara parçası değil yani. Çok ilginç bir şey bence. Yani hani bir tane ağaç düşüyor, o suyun üstünde 3 yıl kadar yüzebiliyor. 3 yıl yüzebilme hakkı var. 3 yıl sonra artık 3 yılda artık yani bulamadın mı bir toprak yani. Light just hit him and it might just send him in a crisis. Send him in a life elemental type shit. Just send him in a life shit. Enter in the right shit. Enter in his eye go dark. Bite this venom like he bite this. But him he like this light, but he likes white better in the spite. Venom with the fight still. And him in the light still on, but his eyes go dark. Oğlum var ya, çok film gibi tablo ya karşım. Ha? Sensin o. Oğlum kocaman lan. Burası da Johnson Bay, yani Türkçesi biraz komik oluyor ama Johnson Körfezi. Jet ski var mesela, orada kuma batmış. Üstünü yine böyle istiridyeler. Bu istiridyeler var yani, ayağını suya sok böyle bir yarım saat. Bir ayağını kaldır böyle, istiridyeler yapışır, böyle şey olur. Şimdi göstereceğim jet ski'nin, eser kalmamış skiden yani. Deniz tarrağı mı bunlar? Bahsettiğim jet ski bu arkadaşlar. Şu plastik beyaz bir tane şey var ya orada, direk gibi bir şey. Hacı eleman onu görmüyor. Tabelayı görmüyor yani. Çarpıyor oradan sonra, çünkü orada diyor ki hani burada kum tepesi var diyor. Bak dikkat edersen neredeyse yürüyeceğiz. Biraz önce gelseydik hiç su yoktu burada. Direkt burası dışarıdaydı yani. Şunlar var ya, cart diye bir tane kızın bir kesiyor. 8 tane dikiş atıyorlar ya. Yine bugün göremeyiz diye bunu da evden getirdim. Gerçekten timsah ama doldurma timsah yani. Aslında Bursa sporlu bir arkadaşa gönderirsin ama bunları göndermek yasak çünkü hayvan olduğu için. Burada hayvan hakları var ya. ...11:25. Ne güzel bir soru. Bekle bakalım. Şuradan gidelim ya. En kötü döneriz. Kayıp mı oldu? Okan?
Lan oğlum sen neredesin? Takılıyorum hep bir yerlere. Korktum lan çünkü var ya bir şey diyeyim mi? Hani kaybolursan sıçtık. Bulamayız birbirimizi. Tarif edeceğin hiçbir şey yok. Ne diyeceksin? Ağaç var, bataklık var. Durun bir şey olursa. Onu da işte o da Sen çok gelirsin. osuruk bir sesi var bak. O yani ben ne yapayım diyor. Aynen bizim de eğilmemiz lazım şimdi biraz daha. Yatabilsem. Lan düşme sakın öyle düşersin ha. Dur sana çevireyim de kamerayı. Beni çek kanka. Örnek göster adam düşüyor. Gördüğünüz gibi bütün tünellere soktum. Çıkartmasını da bildim. Artık buradan geri dönüş var. Ama geri dönüş esnasında da size birazcık da buranın gerçek sahiplerinden bahsedeyim. Kalusa Kızılderililerinden bahsedeyim. Bundan 300 sene önce bile bu tüneller vardı. Bu ağaçlar burada yaşıyordu yani. Kızılderilileri de düşünün. O zamanlarda kara yok, tarım yok, toprak yok. Sabah kahvaltıda 2 domates, sonra salatalık, biz beyaz peynir, süt, tavuk, yumurta. Tabii. Oh! Bunda hiçbiri yok. Adam sabah kalkıyor, midye, akşam midye, öğle midye, ama ondan dolayı da hepsinin vücutları böyle 1.90, 2 metre, 2.10 o kadar iri yarı, sürekli istiridye yiyip, balık yiyip burada böyle kayak çeke çeke, kayak dediğimiz bu arada bu kano işte. Ondan sonra adamlar sağlam vücut yapıyor. Onun hikayesine de şöyle geleyim. Ponce de Leon diye bir tane adam var. Bilirsiniz belki, eski böyle deniz Tanırız. kaşiflerinden. 1500'lü yıllarda 1500'lü yıllarda geliyor hacı eleman buraya. Bunları keşfediyor. O arada da o neyi arıyor biliyor musun? Ölümsüzlük çeşmesini arıyor 1500'lerde. Hani burada. içince, hani bu Karayip korsanlarında var ya öyle hikayeler. Nasıl bir Çeşme kafayla arıyor adam. inandıysa Fort Myers'e geliyor. Buradaki Kızılderililerle tanışıyor. Sonra diyor ki ya bu adamları ben Küba'ya götüreyim diyor. Tam köle ticareti çünkü. Hani götürürüm ben bunları, her işte çalıştırırım. Bir tane çok iri yarılar ya, çok iyi paraya satılır hani, çok sağlam köle hani. En pahalısından. Öyle diyor hacı, bunlara saldırıyor. Bunlar tabi zebellah gibi ağzına sıçıyorlar bunların. Ponce de Leon'u da, o adam da Porto Rico valisi ha. Onu da vuruyorlar zehirli okla. Herif Küba'ya kaçıyor. Küba'da da onun zehrinden ölüyor. Buradaki Kızılderilileri hiçbir zaman hiç kimse ele geçiremiyor. Ama sadece Avrupa'dan gelen insanların getirdiği hastalıklar, dizi izliyoruz ya, onların salgın hastalıklarından yok oluyorlar. Vay be. Onun için Kalusa Kızılderilileri için 1 dakikalık saygı duruşuna hepinizi ayağa davet ediyorum. Götü yiyen varsa kalksın ayağa. Biliyorsunuz değil mi? Burada acayip pitonların artışı var. Artist mi? Hiçbirisi buradan bile değil. Onların asıl yeri Güneydoğu Asya. 1990'larda pitonları burada beslemek çok popülerleşiyor. Ufak ufak alıyorlar. 2.4 metreye falan çıkıyor ondan sonra pitonlar. İnsanlar korkmaya başlıyor. Kimseye bakacak yerini bulamıyor. Bunlara bakamayanlar çaktırmadan buralara salıyor pitonları. Yani bakamıyor. Burada hayatını bulsun çünkü çok sever buraları. Hacı bunlar çoğalıyor. Ondan sonra piton araştırma merkezi açıyorlar. Sonra bunların araştırma merkezi de 1992'deki Andrew kasırgasında dağılıyor mu? Bütün hayvanlar da dışarı salınıyor mu orada tutulan piton merkezindeki hayvanlar? Ondan sonra bunlar burada doğal hayatı bir mahvediyorlar. Faresini, rakununu, ne bulursa hacı. Onun için buradaki popülasyon çok değişmeye başlıyor ve hani sonradan gelip bu yemek zincirine dahil oluyor. Onun için de hızla artıyorlar. Buradaki her şeyi bitire çoğala çoğala. Şimdi bir tane şey bulmuşlar. Arlo diye bir tane erkek piton var. Kendi pitonları. Kamera takıyorlar. Navigation. Bunu salıyorlar. Bu da gidiyor, bir gidiyor 7 tane karı getiriyor kamerayla. Harbi diyorum ha. Sonra hemen onları şey yapıyorlar, geri salıyorlar. Bir de böyle yarışmalar var burada. En fazla piton getiren $1500 oluyor. En uzun pitonu getiren $1000 oluyor. Ve seve seve yapıyorlar ve de devlete de hizmet. Bunun çünkü durdurulması lazım. Hadi o zaman dönelim gençler. Hikayem bu kadardı. Hadi siktireyim beni şimdi. Çek amına koyayım, çek. Anam avradım olsun, yarın baş sayfada isterim.